Herkese iyi akşamlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz Susan Kurtulur hadisi üzerine olacak. Bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda da gerçekten de hani baktığımızda şu çenemize bir sahip çıksak, bir sussak, hakikaten bir sussak yani cennete gitmek garanti gibi bir şey. Yani kitabı okuduğumuzda da bu sonuca varabiliyoruz. Fakat bununla ilgili bir de hadis var. Ben bu hadisi önce bir vereyim size. Arkasından Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle bu hadisin neden sahih olabileceği konusuna değineceğiz ve göreceğiz. Öncelikle Susan Kurtulur hadisi Tirmizi'de geçiyor arkadaşlar. Tirmizi 50 Taksim 2501 kıyamette geçiyormuş. Şimdiki gerçekten de biz çevremize baktığımız zaman, kendimize de baktığımız zaman aslında hakikaten bir sussak, ben bugün niyeyse konuşamıyorum. Dilimde galiba bir şey oldu. Bilmiyorum şişti mi ne olduysa konuşamıyorum. Bir sussak hakikaten yani cennetlik olma ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in çok büyük bir kısmı gerçekten de ahlaki şeylerden oluşuyor. Ve bunlar hep dille ilgili yapılan günahlar. Yalan söyleme, iftira atma, gıybet etme, dedikodu yapma. Yani hakikaten ben bazen düşünüyorum lan insanoğlu dilini kesse ya da ağzına bir bant falan yapıştırsa çok ciddi şekilde günahlardan arınabilir. Peki gelin bu ayetlere bakalım. Mesela yalan söylemek ayetini inceleyelim. Tabii ki de bir sürü ayet var. Ben her biriyle ilgili birer tane vereceğim. Yalan söylemek günah. Yalan uyduranlar ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlardır. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Nahl suresi de geçiyor bu ayet. Bakalım başka neler var? Dedikodu ve gıybet ayetine bakalım. Ey iman edenler, zandan çok sakının. Bakın bu çok önemli. Zannetmek. Değil mi? Zannetmek. Zanna uğradım. İşte zannettim ya ben öyle zannettim diyerek konuşanlar da var ve yanlış kararlar alıyorlar. Oysa ki Allah iyice araştırın. Size bir bilgi geldiği zaman iyice araştırın diyor. Zannetmeyin, zannın çoğu günahtır ve benzeri şeyler de var. Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Zira bazı zanlar günahtır. Birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın ve biriniz diğerinizi gıybet etmesin. Hanginiz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır? İşte bundan tiksindiniz. Kur'an-ı Kerim misallerle doludur. Her şeyi misallerle anlatıyor. Ben bir tane arkadaşıma İslamiyet'i anlatırken hep misaller veriyordum. Bana diyordu misal verme, misalsiz anlat. Lan misalsiz nasıl anlatayım? Allah bile misalle anlatıyor. Din bu. Yani misalle anlatacağım tabii ki de. Bakın ne kadar ilginç bir örnek var dedikodu ve gıybet için. Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Öyle dedikodu gıybet etmeyin. Zira bazı zanlar günahtır. Şimdi birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın ve biriniz diğerinizi gıybet etmesin. Buradaki gıybet etmeyi ölmüş kardeşinin, kendi öz kardeşinin etini yemekle eş tutuyor. Yani leş yemekle eş tutuyor. Bakın domuz eti yemekten bile beter. Gıybet etmek. Gıybet yani gıybet ediyorsun. Birisi hakkında konuşuyorsun. Ne yani gıybet ne demek? İşte birisi senden onu duyarsa yani işte Ahmet senin için böyle böyle dedi. Üzülür değil mi? İşte başkasından duyduğunda senin hakkında konuşulmuş bir şey duyduğun zaman üzüleceğin bir şey. Buna gıybet diyoruz. Hucurat suresinde geçiyor arkadaşlar. Ekranda zaten şeylerini görüyorsunuz. İftira atmak. Üçüncüsü bu. Bak ne diyor? Kim bir hata veya günah işler de sonra suçu bir masumun üzerine atarsa. Bak hata veya günah. Ya günah da işlemiş olabilir. Ama suçu bir masuma atıyor. Hata da olabilir. Yani günah değildir ama hata yapmıştır. Atıyorum ne olabilir? Mesela bir iş yerinde çalışıyorsunuz ve diyelim ki sarı renkte bir ürün çıkarmanız lazım. 10.000 adet sipariş geldi. Ama siz sarı yerine atıyorum mavi yapmışsınız. Günah mı? Günah değil. Ama bir hata olmuş. Değil mi? Yani makinede sarıya basacağına maviye basmışsın ve senden dolayı 10.000 ürün yanlış basıldı, yanlış çıktı. Burada bir maliyet hasarı var. Şimdi maliyetin tazmin edilmesi gerekecek. Şirket bunu kimden isteyecek? Senden ister. Sen de diyorsun ki ben yapmadım, o yaptı. O bana yanlış bilgi verdi. İşte son anda geldi, işte bana dedi ki yok sarı değil mavi olacak. Kafamı karıştırdı. Hep onun yüzünden oldu gibi bir hata yapıyorsun ve hatanı başkasına yüklüyorsun. Suçu başkasına atıyorsun. Yani iftira atıyorsun bir bakıma. İşte bu da diyor aslında. Bak ne diyor? Sonra okuyayım baştan. Kim bir hata veya günah işler de sonra suçu bir masumun üzerine atarsa, masum bir insan üzerine atarsa
şüphesiz büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. Bak, büyük bir iftiraymış. Masumun üzerine suç atmak. Büyük iftira. İftira var, bir de büyüğü varmış. Değil mi? Sonraki ayete bakalım. Bu ayet bu iftira atmakla ilgili ayet Nisa suresiydi. İsra suresine geçelim. Küfür ve hakarete bakalım. Maalesef bu benim dilimde de var. Ben de bazen hakaret ediyorum, küfür ediyorum. Maalesef. Yani ben mesela şu ana kadarkilerden yalan söylemeyi yapmıyorum. Yapmamaya çok çok özeniyorum. Yalan söylemiyorum yani. İnanılmaz şekilde temkinli davranıyorum. Dedikodu ve gıybet bende hiç yok. Hiç yapmam. Hiç yapmam. Gerçeği konuşurum. İftira atmak hiç yok. Hayatım boyunca yaptığımı da hatırlamıyorum. Küfür ve hakaret bu bende var. Bende var. Sinirleniyorum, öfkeleniyorum, sövüyorum. Ya da ne bileyim ya bunlar cahil, geri zekalı, embesil. Embesil kelimesini çok kullanırım mesela. Yapmamak lazım. Bunları söylememek lazım. Ama son birkaç yıldır özellikle bunu şahıslardan ziyade olaylara indirgedim. Yani sen ahmaksın, sen beyinsizsin demiyorum da beyinsizlik yaptın diyorum. Ahlaksızlık yaptın diyorum. Yani ahlaksızsın demiyorum da ahlaksızlık yaptın diyorum. Bu başka şey. Mesela atıyorum nasıl diyelim? Ben bir kere yalan söylesem bana yalan söylüyorsun dersin. Yalancılık yaptın dersin. Ama sürekli yalan söylersem yalancı olurum. O benim sıfatım olur. Anlatabildim mi? Birisi ahlaksızsa o sürekli ahlaksızdır. Onun sıfatıdır ve daimdir. Ölene kadar öyle gider. Tövbe etmediği sürece. Ama adam son derece ahlaklıdır. Ama bir gün bir suç işlemiştir. Yani utanmıştır falan, suçu başkasına atar, ahlaksızlık yapmıştır. Yani bir kere bir kişi ahlaksızlık yaptı diye ona ömür boyu ahlaksız muamelesi yapılmaz. O yüzden dilimde burada bir yumuşatmaya gittim ve o an için sen diyorum ya bak aptallık ettin. Niye öyle yaptın ki diyorum. Ahlaksızlık yapmışsın ya, ayıp diyorum. Yani yavaş yavaş takvamız yükseldikçe ben de toparlıyorum. Mümkün olduğunca küfür ve hakaret etmeden gidiyorum ama şu da bir gerçek ki Kur'an'da böyle öfke anında çıkan kötü sözleri sanırım Allah affediyordu. Bununla ilgili bir ayet hatırlıyorum. Küfür ve hakaret ayetini okuyalım. Onlara incitici söz söylemeyin. Onları azarlamayın ve onlara güzel söz söyleyin. Değil mi? Çünkü Allah güzel konuşun, şeytanlarınızı açmasın diyor. Her insanla böyle konuşmak lazım. Boş ve gereksiz konuşmalar. Müminin suresi. Onlar ki boş ve yararsız sözlerden yüz çevirirler. Bu benim son zamanlarda gündemde olan bir şey. Ben de atıyorum kitap okurken bile bu kitabı acaba boşuna mı okuyorum ya? Hani vaktimi niye buna harcıyorum? Hani bu vakti buna harcayacağıma atıyorum ne bileyim ibadet mi etsem, Kur'an okusam ya da ne bileyim hani çalışayım. Her şey bir video daha çekerim, atarım. İnsanlara tebliğ etmiş olurum. İşte şu an kitap yazıyorum, bitmek üzere. İnşallah haftaya baskıya vereceğiz. 9. kitabım çıkacak. Onunla ilgili çalışmamı devam ettirmek mümkün. Ya da hiçbir şey yapmadım. Uyuyayım, dinleneyim, spor yapayım. Biraz yürüyüş yapayım, hava alayım. Değil mi? Yani eşimi dostumu arayayım, bir hal hatır sorayım. Değil mi yani? Bu tarz şeylere bazen yönelmek durumunda kalabiliriz. Yani boş işler yapmayın diyor. Boş ve gereksiz konuşmalara girmeyin diyor. Yararsız sözler söylemeyin diyor. Yani böyle bomboş konuşmayın. Hakikaten de gerçekten özellikle gençlik dönemlerimizde bomboş konuşuyoruz ve konuşuyorduk ve dönüp baktığım zaman hiçbir katkısı yok hayatıma. Hani beni geliştirecek bir şey de yok. O zaman bomboş ne demek? Yani boş söz ne demek? Boş, yararsız. Yani demek ki işte ilmi manada bilgi içermeyen, bizim takvamızı arttırmayan, ne bileyim dünyevi hayatımızdan ve ahiret hayatımızdan eee, bu hayatlarımızda hiçbir etki etmeyecek. Ne maddi olarak bizi zenginleştirecek bir fikir var. Ne bilgi noktasında, ilmi noktada doğru söz, iyi söz, güzel söz var. Bomboş muhabbet yani. Mesela şey gibi. Aga 1 milyon dolar verseler şuradan şuraya yüzer misin? Yapma. Bu ne şimdi lan? Bu ne oğlum? Bunu konuşsan ne olur, konuşmasan ne olur? Bomboş muhabbet yani. Bomboş şeyler ya. Diyoruz ya, hakikaten öyle. Bomboş şeyler. Değil mi? 1 milyon dolar verseler kız olur muydun? 1 milyon dolar, 10 milyon dolar verseler şunu yapar mıydın? Elinin körü yani. Boş muhabbet. Bunu yapmayın diyor işte. Bunlardan uzak durun. Bunlardan yüz çevirin. Sonraki ayete geçelim bakalım. Alay etmek ve aşağılamak. Ey iman edenler! Bir topluluk başka bir topluluğu alaya almasın. Hucurat suresine geçiyor gene. Belki de onlar kendilerinden daha iyidir. Kadınlar da başka kadınları alaya almasın. Özellikle kadınlar yapıyor çünkü.
Gerçekten de böyle yani kadınlar gerçekten çok ciddi şekilde alay edebiliyor ama köy yerlerine gittiğin zaman erkeklerin daha çok alay edici özellikle lakaplar taktıklarını görebiliyoruz. Belki de onlar da kendilerinden daha iyidir. Buna biraz değinelim. Biraz konuşmak istiyorum bununla ilgili. Bir ayet daha vardı yanlış hatırlamıyorsam parmakla gösterip alay etmeyin diyordu. Mesela sokakta gidiyorum engelli bir vatandaş var. Engeli sebebiyle böyle işte hal ve hareketlerinde sıkıntılar oluyor, işte tiki oluyor falan ya. Abi görüyorum çocuklar gülüyor, dalga geçiyor. Hani deli mesela delirmiş, işte akli melekesini yitirmiş kişiler de oluyor. İşte onunla alay edenler oluyor falan. Bunları yapmayın, alay etmeyin. Gerek parmakla göstererek olsun, gerek böyle böyle gizliden veya açıktan alay etmeyin. Yani yarın sen de öyle olabilirsin. Olabilirsin ya bu bir trafik kazasına bakar, bir hastalığa bakar. Hadi sen olmadan çocuğun olur. Yani aynı şeyi sen de yaşayabilirsin. Bu bir sonuçta bugün sağlıklıyız ama yarın sağlıksız olabiliriz. Değil mi? Bunları öngörmek gerekiyor. Hani ne olduğum değil ne olacağım demek gerekiyor. Alay etmemek, aşağılamamak gerekiyor. İnsanlarla alay etmeyin, aşağılamayın, rencide etmeyin, kalplerini kırmayın, üzmeyin. Yani insanlar sizin yanınıza gelirken çekinmesinler. Desinler ki ya ben şuraya gittiğim zaman benimle alay ediyorlar ama bu arkadaşlar benimle alay etmiyor. Beni aşağılamıyorlar. Desin ki ona sen İslami açıdan da bir tebliğde bulunabilesin. Sen aksi halde istediğin kadar dört dörtlük Müslüman ol. İstediğin kadar namaz kıl. İstediğin kadar oruç tut. İstediğin kadar zekat ver. Sen o adamla alay ettiğin sürece o adamı kazanamazsın. O adam ateistse sittin sene de Müslüman olmaz. Olmaz. Niye? Abi senin dinin yani benimle ilgili hiçbir şey söylemedim ya. Benim durumum var. Ben bunu istemedim. Doğuştan böyleyim. Hiç mi demiyorsun ya ben bu adamla niye alay ediyorum? Senin dinin hiç mi demiyor bu adamla alay etme, aşağılama. Böyle bir kural yok mu ya? O adam bunu sorguluyor işte. Ama sen ona sıcak davransan, kardeşim bizim dinimizin emridir. Biz alay etmeyiz. Biz böyle bir şey yapmayız. Başka yerde seninle alay edebilirler. Biz de takıl. Biz sana yardımcı da oluruz. Hayatını kolaylaştırırız. Bak o adam 3 gün böyle 4 gün davran o adam Müslüman olur. Der ki ne güzel bir din. Benim gibi insanlara da yardımda bulunuyor. İşte çalışamıyorum zekatını bana veriyorlar. Beni aşağılamıyorlar. Benle işte ne bileyim rencide edici şekilde konuşmuyorlar. Değil mi yani? Bir sonraki ayete de bakalım. Söz taşımak, nemime deniyormuş buna. Kalem suresine geçiyor. Söz taşıyıp duran, iyiliği engelleyen, ya laf taşıyan yani ondan ona laf taşıyor. Tabii bu laf taşımadan kasıt şey yani kötü niyet. Yoksa iki taraf atıyorum şeydir. Ne derler? Ee, yani davalıktır. Küsmüştür. Ama sen gidiyorsundur işte ya o öyle dedi bu böyle dedi aralarını bulmaya bir barış sağlamaya çalışıyorsundur. Bu başka bir şey. Zaten bu hani beyaz yalan dediğim şeyi Allah günah olarak tanımlamıyor. Barış yolunda yapılan bir laf taşıma için konuşmuyor burada. Yani kötü niyetli. Abi o öyle demiş bu böyle demiş. Ondan ola laf taşıyor. Zaten nemime demiş burada. İyiliği engelleyen ve saldırganlıkta bulunan kimseye yazıklar olsun. Söz taşıyıp duran, iyiliği engelleyen ve saldırganlıkta bulunan kimseye yazıklar olsun. Nemime ne demek? Tam ayrıntılarına bir girelim. Ben bunu zamanında bakmıştım da şimdi hatırlayamadım. Bozgunculuk amacıyla insanlar arasında söz taşıma, dedikodu yapma ve ikiyüzlülük anlamında ahlaki terim. Yani bozgunculuk amacıyla, yani işte ortalığı karıştırmak amacıyla kötü niyetli söz taşımayı kastediyor Allah. Tamam? Yani iyi niyetli söz taşıyabilirsiniz. Ya baba ya işte ne bileyim mesela baba anne kavga etmiş çocuk. Mesela ben diyelim ki işte babam annemle kavga ettiğini varsayalım. Ee, annem gönlünün alınmasını istiyor. Ama gidip babama söylemiyor. Bana söylüyor. Ben de baba diyorum annem işte çiçek alsın gelsin affederim diyor. Yani ne yaptım? Laf taşımış gibi bir şey oldum değil mi yani? İyi niyetli bir şey yapıyorum. Bunlardan kastetmiyor ama gitsem baba annem senin için böyle böyle diyor. O köpek gitsin anasının evinde yaşasın diyor falan. Olmaz. Bu nemimedir. Yani. Evet. Kalem suresindeydik. Bir sonrakine bakalım. Nahl suresi gene. Demin de Nahl suresine baktık biz. Yalan söylemekte o da. Bu seferki neymiş? Yeminleri bozmak. Yeminlerinizi bile bile bozmayın. Çünkü yemin bozmanın şartı var. Bir kere biz İslam'da yemin edeceğimiz zaman Allah'ın adıyla ediyoruz değil mi? Vallahi billahi falan diyoruz. Kur'an-ı Kerim'e el basıyoruz. Yani yüce bir varlık üzerinden biz yemin ediyoruz. Boş yere yemin etmeyeceksiniz. Yemininizi bozacaksanız bunun şartları var. Yok 3 gün oruç tutacaksın, yok bilmem ne yapacaksın falan şartları var yani. O ayrıntılara girmeyeceğim şimdi. Yeminlerinizi bile bile bozmayın. Yani şöyle bir şey yapmayın diyor. Yemin ettim
Abi ne olacak ya, vazgeçersem gider bozarım. Ne güzel ya, valla kafana göre yemin edeyim bozayım, yemin edeyim bozayım. Yani olmaz, öyle olmaz. Yemin ediyorsan burada gerçekten ciddi bir sebebin de olması gerekiyor. Öyle laf olsun dedi yemin edemezsin. Ben yemin ediyorum bundan böyle çekirdek yemeyeceğim. Böyle yemin olmaz lan salak. Böyle yemin olur mu? Yemin böyle bir şey değil. Yemin çok önemli bir kavram ve bunu çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Atıyorum adamın birisinin size borcu vardır. Borcunu ödemeden kaçar gider. Tamam mı? Yemin edersin, dersin ki vallahi billahi ben bir de ona borç vermeyeceğim. Vermeyeceğim dersin. Bunu bozmaman senin için hayırlı olandır. Çünkü çevrende bakarsın, görürsün adam gene başkasından da borç alıyordur ama ödemiyordur falan filan. Yemin edersin ben bir daha ona borç vermeyeceğim, onunla konuşmayacağım dersin. İlişkini kesersin, mecbur değilsin ya lan, birisiyle tanıştın diye ölene kadar onunla arkadaşlık yapacaksın diye bir şey yok. Yok öyle bir şey. Yani. Değil mi? Ben gittim üniversiteden biriyle tanıştım. Adam kötü, pisliğin teki. Arkadaşlık yapmak zorunda mıyım? Değilim lan, kötü birisi niye yapayım? Yeminlerinizi bile bile bozmayın. Sonraki ayete geçelim. Yalancı şahitlik ayeti çok önemli. Çok önemli. Özellikle mahkemede sakın ha sakın yalancı şahitlik yapmıyoruz. Hac suresine geçer. Yalan yere şahitlikten kaçının. Bu çok çok önemli. Gerçekten çok önemli. Çünkü İslam'daki en büyük kurallardan birisi, pardon, masaya çarptayım. İslam'daki en büyük kurallardan birisi adil olmaktır. Adil olmak. Adaletsizlik yaparsanız zalimlerden oluyorsunuz. Mutlaka adil olmak zorundasınız. Devletin dini adalettir derler ya. Hazreti Ali mi demişti ya? Sanırım o demişti. Kesinlikle ama kesinlikle yalan yere şahitlik yapmayacaksınız. Bir gün hatırlıyorum. Rahmetli annem bizim akrabalar arasında küçük bir tartışma olmuştu ama hatırlayamadım şimdi tartışmayı. Ben yıllar önce olduğu için çok hatırlayamadım. Ben anneme sen haksızsın dedim. Anneme dedim. O ortamda dedim sen haksızsın anne dedim. Yengem haklı dedim. Eve geldik. Annem dedi ki sen dedi niye yengeni savunuyorsun? Sen beni savunacaksın. Sen benim oğlumsun. Anne dedim sen haksızsın. Ben adilim. Ben adilim. Sen haksızdın. Ananızın babanızın aleyhine dahi olsa adil olacaksınız. Ayeti hatırlattım ona. Allah böyle emrediyor dedim. Sen haksızsın. Yani sen idam edilecek bile olsan sen haksızsın. Ben Allah'tan korkarım. Sen annemsin o başka bir konu ama e, haksızsın. Haksız olduğun sürece ben sana haksızsın derim yani. Bana sorma ya da. O tartışmada ya benim fikrimi sormayın. Sormayın. Sorarsanız ben doğruyu konuşurum. Bu kadar basit. Yani. Kaldı ki sormasalar da ben zaten lafa girerim ki o gün de ben lafa girdim hatırlıyorum. Ve son ayete gelelim. İnsanları kötü sözlerle ayıplamak. Başka ayetler de var arkadaşlar. Yani belki arasam 100 tane çıkarırdım. Ben yapay zekaya sordum. Dedim bana bunlarla ilgili ayetler getir. Bir sürü ayet listeledi. Ben bunları seçtim koydum. İnsanları kötü sözlerle ayıplamak. Şimdiki bir saniyenizi alacağım. Hümeze suresi. Vay haline her türlü ayıplayıp alay eden kişinin. Zaten alay etmek şeydi. Yasaktı biliyorsunuz, günah. Burada ne diyor? Vay haline. O alay edenin vay haline diyor. Her türlü ayıplayıp alay eden kişinin. Yani bir şeyleri sürekli ayıplayarak alay etmiş bu kişi de. Ya şu ayıp bu ayıp diyor ama bunu bir de alaya alıyor. Yani ne yapıyorsa artık burada ayıplayarak alay etmekte olmayacak. Yani bir şey ayıplayabilirsiniz ama alay etmeyin. Mesela bir arkadaşım var benim. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Babasından bahsederken atıyorum kötü sözlerle konuşuyor. Babasından bahsederken kötü sözlerle konuşuyor. Kötü kelimeler, sıfatlar yakıştırıyor ona. Ben de diyorum ki oğlum babandır. Baban hakkında öyle konuşma, ayıp diyorum. Tamam bak, bu normal. Bu bir öğüttür. Ana baba hakkına hitaben bu öğüttür. Bu güzel bir şeydir. Allah iyiliği emreder, güzel konuşmayı emreder ve doğru yola iletmeyi, bize tebliğ etmeyi farz kılmıştır. Aranızdan bazıları tebliğe devam etsin diyor. Şimdi bu iyi niyetli bir şey. Değil mi? Ama çıkıp da ben gidip bunu alay konusu yapsam, mesela başka bir arkadaşımız geldi. Oğlum babasına böyle böyle diyor lan, o ayıbı yüzüne vurarak başkasının yanında onunla alay ediyorum, dalga geçiyorum. Bunun gibi şeylerden bahsediyor. Böyle şeyler yapmayın diyor. Yani bir kişi ayıp ederse bunu hele hele ulu orta anlatmayacaksın çünkü ayıbını da gizlemek önemli. Bak günahı değil, ayıbı gizlemek önemlidir. Günah işliyorsa zaten onu doğru yola tebliğ edersin. Eğer bu günah şeyse cezalık, hani dünyevi hayatta cezası olan, mesela hırsızlık gibi bir
Günahsa zaten onu gidersin, ihbarını yaparsın yani. Pekala. Anlaşıldığı üzere susan kurtulur hadisini nasıl anlamalıyız? Sorusunun cevabı belli. Gerçekten de arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığınız zaman çenenizi kapatmanız gerektiğini, çenenize hakim olmanız gerektiğini zaten anlıyorsunuz. Hadis sahih mi değil mi konusuna bir daha bakacaktım. Tirmizi'de geçiyor dedim. Kıyamet 50 Taksim 2501'de geçiyor. Darimi Rikok 5'te geçiyormuş bir de. Hadis sahih olabilir, olmayabilir. Bununla ilgilenmiyorum. Yani umurumda değil. Açık söylemek gerekirse umurumda değil. Hadisin sahih olmasıyla olmaması beni alakadar etmiyor. Ben zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığım zaman gerçekten de susanın kurtulacağını anlıyorum zaten. Doğal olarak hadisin sahih olması çok da önemli değil. Ama peygamber demiş olabilir mi? Demiş olabilir. Böyle bir ihtimal söz konusudur. Demiş olma ihtimali yüksektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de tamamen uyumlu. Böyle bir şey demişse ona yakışır. Değil mi? Yani peygambere yakışır. Çünkü Kur'an-ı Kerim okuduğum zaman ben de böyle diyordum. Peygamber böyle demişse tabii ki de canım ya kitap okursa yani daha doğrusu kitabı okuyan herkes zaten bunu der yani. O peygamberse o hayli hayli der. Sonucuna zaten varıyorduk. Sonuç olarak susan gerçekten kurtulur arkadaşlar. Çenemizi kapatalım. Susalım. Çevrenizde benzer olaylar yaşayanlar vardır. Benim zaafım gibi, hakaret, küfür etmek gibi bir zaafım var. Diğerlerine bir daha bir bakayım yapıyor muyum hiç? İnsanları kötü sözlerle ayıplamak, son bahsettiğim vay haline her türlü ayıplayıp alay eden kişinin ben bunu yapmıyorum çok şükür. Yalan yere şahitlik hiç yapmadım. Hiç yapmadım. Anneme karşı da olsa yapmadım. Yeminlerini bozmak, yeminlerinizi bile bile bozmayın. Böyle bir şeyim yok. Söz taşımak yapmadım. Kötü niyetli böyle o ama bunu demiş, bu bunu demiş falan. Böyle bir şeyim yok. Alay etmek ve aşağılamak yapmadım çok şükür. Boş ve gereksiz konuşmaları gençlik döneminde yaptım. Şu an 39 yaşındayım ve son 5 yıldır neredeyse herhalde hiç yapmamışımdır. Belki bir iki kere olmuştur. Çok emin değilim. Belki olmuştur ben hatırlamıyorumdur. Küfür ve hakaret maalesef. Maalesef yapıyorum hala. Bundan kurtulacağım. Yavaş yavaş da toparlıyorum. İftira atmak yapmadım. Dedikodu ve gıybetim yok. Yalan söylemek geçmişte yapıyorduk çok şükür. Çok şükür diyordum ya. Yalan söylemeyi yapıyorduk. Maalesef diyecektim. Maalesef yapıyorduk. Günümüzde ise çok şükür bundan kurtuldum diyebilirim. İnsan bazen fevri olarak da yalan söyleyebiliyor. Söylemek istemediği halde ulan ben niye yalan söyleyeyim ya diyebiliyor. Bazen böyle durumlarla karşılaştığım oluyor. Sıklıkla olmasa da nadiren de başıma bir şey geldiğinde beyaz yalanlarla bazı sorunları çözmeyi tercih ediyorum. Benim günah çıkarımım bu kadar olsun. Siz bu videodaki bu ayetlerden hangilerine uyuyorsunuz, hangilerine uymuyorsunuz? Gerçekten çevrenizde böyle bunları işleyen kaç kişi var? Yani bununla ilgili anlatacağın şeyler varsa dinlemek isterim, okumak isterim. Benim böyle bir arkadaşım var, şöyle dedikodu yapıyor şeklinde anlatmayın. Bu da günah. Yani gelip yorumlara öyle bir şey de yazmayın. Bu videoda derdimiz bitti. Kısa bir videoydu. Oha 23 dakika sürmüş. Kısa değilmiş o kadar da. Pekala. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Daha fazla kişiye tebliği ulaştırmaya çalışıyorum zira. İnşallah yakın zamanda yapabilirsem bir ateizm karşıtı argümanlar ve neden Müslüman olduğuma dair bir seri yapmak niyetindeyim. Biraz toparlarsam kendime. O videolarda daha da ayrıntılı işleyiş yapacağız arkadaşlar. Pekala. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.